Uygun fiyatlı ve uzun ömürlü bir laptop istiyorsak bütçemiz minimum 20.000 olmalı ama burada da çok seçenek var. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Fiyat aralıklarına göre en iyi laptoplar serisine 20.000 ile 30.000 bandından başlıyoruz ve bu aralıkta hem fiyat hem performans hem soğutma hem de kronik sorunlardan uzak, aldığınızda problem yaşamayacağınız en iyi laptoplar olacak ve bu laptopların güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan almanızı öneririm. Neden 20.000'den başlıyoruz derseniz, açıkçası 20.000'in altında gündelik kullanım için bile çok fazla önereceğim bir laptop kalmadı. 20.000'in altında toplamda 5 laptop bile öneremem. Burada ben yine 20.000 altı favorilerimi yorumlardaki linklere koyarım. Ve bu serinin devamı daha yüksek bütçeler içinde gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz önemli. Şimdi en uygun fiyatlı ve benim favori laptoplarımdan biriyle başlayalım. Burada Asus'un VivoBook Pro modelini görüyoruz. Bu laptop hem yazılım hem grafik tasarım hem de oyun için alınabilecek her kullanım için oldukça uygun bir cihaz diyebilirim. Ryzen 5 5600H gibi 6 çekirdek ve 12 threadlik performans serisi bir işlemci kullanılmış. 8 GB RAM 512 SSD'nin yanında RTX 2050'nin 50 Watt'lık bir versiyonu bulunuyor. Bu laptopla piyasadaki tüm oyunları düşük orta grafik arasında 60 FPS üstünde rahatlıkla oynayabiliyoruz. Video edit, AutoCAD, mühendislik, mimarlık uygulamalarında da kullanılabilecek, bütçem sınırlı diyenler için performans olarak en iyi laptoplardan biri ve Windows 11'de lisanslı bir şekilde geliyor. 15.6 inç Full HD IPS ve 144 Hz'lik bir panele sahip. Harman Kardon ses sistemi ile fiyatına oranla ses kalitesi de çok başarılı. Fakat RAM ve depolamayı yükseltemiyoruz. Ama bu sistem için 8 GB RAM pek çok noktada yeterli. Eğer bütçeniz varsa ve bir oyuncu laptopu istemiyorsanız bu laptopun 16 GB'lık versiyonun linkini yorumlara koyarım. Listenin ikinci sırasında güncellenmiş kasası, kaliteli ekranı, özellikle yazılımcılar ve grafik tasarım için alınabilecek en mantıklı laptoplardan Huawei'in MateBook D16 modelinin 2024 versiyonu önümüze çıkıyor. i5 12. nesil H serisi, yani performans odaklı bir işlemci burada kullanılmış. 16 GB RAM 512 SSD'nin yanında Windows 11'in lisanslı olarak geldiğini de söyleyeyim. %100 sRGB 16 inçlik IPS ekranı hem video edit hem de grafik tasarım için oldukça uygun. Ayrıca metal bir kasayla gelirken ekran çerçeveleri de bir o kadar ince olunca taşınabilirlik, kompaktlık yönünde de kesinlikle başarılı. Özellikle benim oyunla çok işim yok ama laptopu sürekli yanımda taşıyorum diyorsanız MateBook D16 şu anki indirimli fiyatıyla da kaçırılmayacak bir laptop diyebilirim. Listenin 3. sırasında da bütçem 25.000'in altında ise Acer'ın Nitro 5 modeli kesinlikle mantıklı. Ryzen 7 6800H gibi performans olarak çok sağlam bir işlemci burada kullanılmış. 8 GB RAM 512 SSD'nin yanında RTX 3050'nin 95 Watt'lık versiyonunu görüyoruz ve bu laptop hem RAM hem de depolama yükseltmesine açık. CSGO, LoL, Valorant gibi oyunları en yüksek ayarlar 140 FPS üstünde alabileceğiz ve diğer yüksek grafikli oyunlarda da orta yüksek arasında 60 FPS üstü bir performansa sahip. Ama bu laptopu alırsanız tam olarak performanstan yararlanmak istiyorsak mutlaka 8 GB'lık bir RAM eklememiz gerekiyor. Listenin 4. sırasında da özellikle Lenovo laptop isteyenler için şu anda indirimde olan IdeaPad Gaming 3'ün RTX 3050 90 Watt'lık versiyonu bu laptopta görüyoruz. 16 GB RAM 8x2 ve 4800 MHz olarak konumlandırılmış. 512 SSD Ryzen 5 6600H işlemcisiyle de gayet mantıklı bir laptop diyebilirim ve bu laptopun en önemli artısı 16 inç Full HD Plus ve 165 Hz'lik ekranla gelmesi. Özellikle de CS2, Valorant gibi oyunlar oynuyorsanız ve büyük ekran beklentiniz varsa kaçırılmayacak bir laptop diyebilirim. Hem indirimde hem de çok fazla stoğu yok. 5. sırada da Lenovo'dan önce incelediğimiz Nitro 5'in 16 GB'lık versiyonunu görüyoruz. Eğer benim için işlemci performansı birinci öncelik, yani laptopu render veya video edit için kullanacaksam Nitro 5'in bu modelini alırdım. Bir sonraki cihazımızda Huawei MateBook'un 13. nesil işlemcili ve 1 TB SSD'li olan versiyonunu görüyoruz. Bu laptoplar kompakt ve tek parça bir kasaya sahip olduğu için burada yükseltme yapma imkanımız yok. O yüzden daha uzun ömürlü olsun diyorsanız bu laptop gayet mantıklı. 7. sırada da eğer Asus bir laptop istiyorsanız Asus TUF F15'in i5 12. nesil işlemcili ve RTX 3050'nin 90 Watt'lık versiyonunu bu laptopta görüyoruz. Fiyat performans olarak özellikle 8 GB RAM burada biraz geriye düşürse de ekran ve kasa kalitesi olarak
olarak bu fiyatlarda en sağlam laptoplardan biri. MSI tarafında da 30.006 alınabilecek en iyi laptop. MSI'nin Bravo 15 modeli, özellikle de MSI isteyenler için Ryzen 5 7. nesil işlemcisi, 8x2 16 GB RAM'i ve RTX 3050'nin 75 Watt'lık versiyonuyla şu anki fiyatını oranla soğutma sistemi ve kasa kalitesi de gerçekten iyi bir cihaz. Ve hem listenin hem de bu fiyat bandının benim kesinlikle favorilerimden HP Victus'un 16 modelini görüyoruz. AMD Ryzen 5 7640 ES gibi performans olarak çok iyi bir işlemciyi burada görüyoruz. 16 GB RAM, 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta kullanılmış. HP Victus 16 hem kasa kalitesi hem de soğutma yönünde oldukça güçlü bir cihaz. Isınma problemi hiçbir şekilde yokken ve şu anki fiyatıyla muazzam bir konumda diyebilirim. Ryzen 5 7640 ES i5 13. nesilden de daha iyi bir performansa sahip. Tasarım olarak da oldukça sade ve şık bir cihaz diyebilirim. Baktığımız zaman çok da gaming laptop olduğunu belli etmiyor ve batarya olarak da sağlam bir laptop. Günlük kullanımda prize bağlı olmadan 5-6 saat rahatlıkla kullanabiliyoruz ve kesinlikle fiyat performans oranı çok yüksek bir laptop diyebilirim. Bu fiyatlarda da çok fazla kalacağını açıkçası düşünmüyorum ve bu laptop çok sağlam bir indirimde ve yine fazla stoğu yok. Alacaksanız vakit kaybetmeden almaya çalışın derim. Listenin 8. sırasında yine indirimde olan bir laptop ve Acer Nitro 16'yı görüyoruz. AMD Ryzen 5 7. nesil işlemciyi burada görürken 16 GB RAM, 4800 MHz RAM'ler, 512 SSD ve RTX 4050'nin 140 Watt'lık versiyonu burada kullanılmış. Ekran kalitesi olarak da listenin en iyi cihazlarından biri. Burada Full HD Plus 1200p 165 Hz'lik bir ekrandan bahsediyorum. Hem akıcılık hem de görsel deneyim açısından ekran kalitesi olarak Nitro 16 oldukça başarılı. Soğutma sistemi de iyi bir cihazken bu laptopun en önemli artısı batarya ve ekran kalitesi diyebilirim. Nitro 5'e oranla çok daha kaliteli bir panel burada kullanılmış. Son sırada da 30.000'in biraz üstünde fakat metal kasası ve ekran kalitesiyle taşınabilirlik anlamında beklentim yüksek. Laptopu sürekli yanımda taşıyorum diyorsanız 16 GB RAM ile şu anda indirimde olan Asus TUF A15'in Ryzen 7 7. nesil performans serisi bir işlemci burada görüyoruz. 16 GB RAM, 4800 MHz ve 8x2 olarak konumlandırılmış. RTX 4050'nin hem 140 Watt hem de Advanced Optimus destekli bir versiyonu bulunuyor ve bu laptopun en önemli artılarından biri kesinlikle ekran kalitesi. 15.6 inç Full HD 144 Hz panelin yanında %100 sRGB yani renk doğruluğu ve kontrast açısından çok başarılı bir ekran önümüze çıkıyor. Özellikle video render veya grafik tasarımla uğraşıyorsanız bu bütçelerde alınabilecek en mantıklı laptop. Dostlar, şimdi son olarak favorilerimden bahsedersem 20.000 civarında bir laptop alacaksam hem performansı hem de kalitesiyle Asus'un VivoBook Pro modeli favorilerimden biri. Oyun için bir laptop alacağım. Bütçem 23.000 bandında. O zaman da Nitro 5'in 8 GB'lık versiyonunu alıp 16'ya yükseltirdim. Yazılım, üniversite veya iş için de MacBook D16'nın 2024 versiyonları çok mantıklı. Büyük ekran ve yüksek tazeleme isteyenler için de Lenovo'nun IdeaPad Gaming 3 modelini rahatlıkla önerebilirim. Render, mühendislik veya oyun için her noktada fiyat performans olarak 30.006 benim favorimde HP Victus 16 modeli. Listedeki cihazlara da genel olarak baktığımda sizi hiçbir noktada üzmeyecek, aldıktan sonra da pişman etmeyecek cihazlar. Fakat alırken satıcılara dikkat etmek gerekiyor. Ben burada en güvenilir satın alma linklerini açıklama ve yorumlara koyacağım. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ve bütçeniz 30.000'den yüksek yani 4060, 4070 veya 4080'li bir laptop arıyorsanız da önerdiğim laptopları yine yorumlara koyacağım. Ayrıca bu serinin devamı da size bağlı. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz olursa da yorumlarda bekliyorum. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşça kalın.